Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, görüntüsüyle göz dolduran muhteşem bir leopar poğaça tarifiyle geldim. Üst kısmı çıtır çıtır, içi yumuşacık, şahane bir poğaça tarifi oluyor arkadaşlar. Sizler de tarifimi olduğu haliyle denerseniz şahane leopar desenli poğaçalar elde edeceksiniz. Buyurun hemen tarife geçiyorum. Derince bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket instant kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şekeri aldıktan sonra spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz ve 1 su bardağı kadar un ilave ederek spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tarif için yaklaşık 4-4,5 su bardağı kadar un yeterli olacaktır. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Kullanmış olduğunuz unun markası, kalitesi hamurun kıvamını etkileyecektir. Bu yüzden unu kontrollü ve yavaş eklemenizde fayda var. Evet, yumuşak bir hamur elde ettikten sonra hamurumu kabımın içerisine koyarak hamurumu 35-40 dakika mayalamaya bırakıyorum. Ilık bir ortamda 35-40 dakika boyunca mayalanan hamurumu şimdi açıyorum ve şekil verme aşamasına geçiyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü ise 100 ml'dir. Yine kullanmış olduğum malzemelerin tamamını açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylıca oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Hamurumu tezgah üzerine aldım ve dilimleyerek elimle yuvarlayacağım, bezeler haline getireceğim. Leopar poğaça yaparken üzerinin çatlamaları gerçekleşmeyebiliyor arkadaşlar. Bu tarifi sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlerseniz poğaçalarınız tam da videodaki gibi olacaktır. Bezelerin tamamını elimle yuvarlayarak şekillendiriyorum. Poğaçaların tamamını aynı şekilde hazırladıktan sonra üzerinin sosunu hazırlamaya geçeceğim. Ben arası için kaşar peyniri kullanıyorum. Dilediğiniz peynir çeşidini kullanabilir ya da içerisine hiçbir şey koymadan da sade olacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Poğaçalarımı avuç içi büyüklüğünde açarak içerisine bir dilim kaşar peyniri koyup kapatıyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine poğaçalarımı aralıklı olacak şekilde diziyorum. Burada önemli bir püf noktası var arkadaşlar. Hazırladığımız poğaçalarımıza asla tepsi mayası vermiyoruz. Tepsi mayası vermeden hemen poğaçalarımızın üzerine hazırladığımız sosu süreceğiz. Üzerinin sosu için yarım çay bardağı pirinç unu, yarım çay bardağı su, 1 dolu tatlı kaşığı toz şeker, yarım çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 paket kuru instant maya ilave ediyorum ve tamamını karıştırarak sosumu hazır hale getiriyorum. Daha önce de belirtmiş olduğum üzere hazırlamış olduğumuz sosu ve hazırlamış olduğumuz poğaçaları asla bekletmeden direkt hazırlayıp fırına göndereceğiz arkadaşlar. Tepside bulunan poğaçalarımızın üzerine kabarmışlarsa eğer hafif elimizle bastırıyoruz ve hazırlamış olduğumuz sostan poğaçalarımızın üzerine bol miktarda sürüyoruz. Sosun kıvamı görmüş olduğunuz gibi boza kıvamında arkadaşlar. Çok akışkan bir kıvamda olmamalı. Sosumuz videodaki kıvamda olmalı. Poğaçalarımızı tamamen aynı şekilde hazırladıktan sonra fırınımızı 220 derecede alt üst ısıtmalı ayarda ısıtalım ve poğaçalarımızı 220 derecelik fırında 10 dakika pişirelim. Sonrasında fırının ayarını 180 dereceye indirip 15 dakikada 180 derecede pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir şekilde çatlamış, leopar deseni kazanmış poğaçalarımız hazır. Poğaçalarımız toplamda 25 dakikada pişip hazır hale gelmiş olacaklar. Hemen sizler için kıvamını, dokusunu göstererek videomun sonuna doğru yaklaşıyorum. Elimden geldiğince püf noktalarını vermeye çalıştım arkadaşlar.
Sizler de tarifi olduğu gibi deneyin. Yorumlarınızı bana bildirin lütfen. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.